Trump ve Zelenski arasındaki atışma hararetlendi aslında. Trump Zelenski'ye diktatör dedi. Oyları %4'ün altına indi. O Trump'ın kendine has ifadesiyle tam Türkçesi mi bilmiyorum ama berbat diyerek berbat bir iş çıkardığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırdığını söyledi. Ne yapmış bu kadar Zelenski? Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandıracak kadar neymiş? Yolun sonu mu geldi? Neler diyor Trump? Öyle bir noktadayız ki Mine Sarı, ben daha önce zaten bu programda diyordum, artık Trump Putin'in söylemini çok tekrarlıyor. Yani kopyalıyor neredeyse derken Putin Trump'ın yanında daha makul kaldı. Dünkü açıklamalar itibariyle. Evet. Çünkü müttefikine, Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikine ve bütün Avrupa'nın aslında yıllardır ortak bir şekilde götürmeye çalıştığı politikaya el bombası attı diyebiliriz. Ters yüz etti. Zelenski'ye çok ağır ifadelerle yüklendi. Bir kere seçimsiz diktatör, ortalama başarıda bir komedyen. Doğrudan demedi ama Amerika'yı dolandırdığını da ifade etti. Biz 350 milyar dolar verdik. Avrupa'nın parası garantili, onlar geri alacaklar. Biz hiçbir şey alamadık. Ki bir de bizim verdiğimiz paranın yarısının kaybolduğunu söylüyor Zelenski dedi. Biden yönetimini keman gibi çaldı, parmağında oynattı ama bize bunu yapamayacak mesajını da verdi. Bir anlamda aslında Zelenski'yi sandığa çağırdı. Çünkü çok uzun süredir seçim yapılamıyor. Senin görev süren doldu. Bir an önce gitsen iyi olur. Yani gitmek... iktidarı bırakmak mı? Çünkü senin artık geride bir ülken kalmayacak dedi. Bakın bunları hem sosyal medyada yaptı, daha sonra Miami'de katıldığı bir etkinlikte kürsüde söyledi. Sonuna kadar Zelenski'ye adeta savaş açmış. Bu savaşın uzamasından zaten Zelenski yönetimini sorumlu tutuyor. Bir de başlamasından da sorumlu tutuyor. Burada da Rusya'nın açıklamalarıyla birebir örtüşüyor Trump yönetiminin tutumu. Çünkü bu savaş neden çıktı Rusya'ya göre? Ukrayna NATO üyeliğini anayasasına ekledi diye. Evet. NATO üyesi olmak istedi diye. Şimdi Trump da diyor, siz bunu istemeyecektiniz. Böyle bir şey kabul edilemezdi zaten Rusya için. Biden yönetimi de hata yaptı buna destek vererek, en azından açıklamada. Dolayısıyla dün Putin konuştu ama aylardır, yıllardır dediği Zelenski'ye yönelik eleştirilerin hiçbirini Putin söylemedi. Çünkü zaten Trump ondan daha sert bir şekilde söylemişti. Evet. Bakın dün açıklamasında Putin'in tam tersi, daha makul bir şekilde biz Ukrayna ile müzakereye açız, onları engelleyen yok dedi. Ne Zelenski'nin meşruiyetini sorguladı, ne Zelenski'ye diktatör dedi. Gerek kalmadı buna. Dolayısıyla çok kritik bir noktadayız. Çok kritik bir yol ayrımındayız. Ve Zelenski birazcık Trump'ın artık verdiği mesajları geç de olsa algılamış olacak ki ona sitem dolu açıklamalarını biraz eleştiriye çevirdi. Trump Rusya'nın propagandasında yaydığı bilgi kirliliği balonunda yaşıyor dedi. Benim oy oranım %4 değil %57. Bakın bunlar da sonuçlar, bunlar da anketler. Ama Rusya'nın dediklerine kanıyor açıklamasını kullandı ve bir de bir maden anlaşması vardı. Hani Amerika'nın Ukrayna'dan istediği. Evet. 500 milyar dolar verdik. Bu arada rakamı her zaman değiştiriyor Trump. Bir diyor ki 500 milyar dolar verdik. Şimdi diyor 350 milyar dolar. Bilmiyoruz ama Ukrayna'nın madenlerinden kar istiyordu, pay istiyordu. Fakat şöyle bir şey ortaya çıktı. Zelenski ilk başta siz bize şu kadar para verin, bunun karşılığında biz size madenlerimizi verelim derken Trump onu daha önce verilmiş olanlara saymak istedi. Yani size yeni para yok, önce bize geri ödeme yapın. Hal böyle olunca bir de güvenlik garantisi de sunmayınca Zelenski ben ülkemi satamam diye de çok sert konuştu. Ben Avrupa ülkeleriyle konuşuyorum. Büyük ihtimalle onlar bizim ordumuzu destekleyecek diyerek bir anlamda Avrupa'ya döndü yüzüne. Ama artık Avrupa onu kurtarabilecek mi? Evet. Yani gerçekten Zelenski için yolun sonu mu görünüyor? Ya da Zelenski iktidarda kalmak için ya da bilmiyoruz müzakerelerden ülkesini çekecek bilmiyoruz ama şu an Zelenski için en zor dönem. Şimdi sıkı yönetim var, seçim olamaz.
Seçim bu şartlarda olamaz diyor. Çünkü sıkı yönetimi kaldırırsak biz zaten cephede asker sayısı açısından çok büyük sorun yaşıyoruz. Evet. O zaman ülkeden kaçarlar, giderler askerde olması gereken, cephede olması gerekenler. Bu da Rusya'nın işine yarar diyor. Rus basını ne diyor Süheyla? Sen takip ediyorsun. Yani Rusya'da bu Amerika ile bu yakınlaşma, bu yüzlerin gülmesi falan nasıl yankı buldu acaba? Ruslar o kadar mutlu ki bunların belki de en doğru, en özet açıklamasını Rusya'nın eski başbakanı Dmitri Medvedev yaptı. Şimdi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı. Bana 3 ay önce bir ABD başkanının bu açıklamaları yapacağını söyleseniz ben gülerdim diyor. Ama şimdi Trump %200 haklı ifadesini kullandı. Zaten dedik ya, yani Putin'den daha sert açıklamalar yapıyor Trump. Dolayısıyla Rus basınında daha çok ne diyelim analizler, makaleler Zelenski'nin akıbetine yönelik. Zelenski'nin çok ciddi bir hayati tehlike altında dahi olduğu, zaten siyasi kariyerinin sonuna geldi, günleri sayılı. Ama belki hayatı da tehlikede. Bütün fatura ona kesilecek tarzında yorumlar da yapılıyor. Peki Avrupa ne diyor? Şimdi dedik ya, Trump'ın eleştirdiği nokta seçim yok bu ülkede. Senin görev süren doldu, artık gayrimeşru bir lidersin. İngiltere Zelenski'ye tam destek verdi. Bakın 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere'de seçimleri askıya almıştı. Savaş halinde olur. Burada bir hata yok dedi. Olaf Scholz, Almanya Başbakanı. Zelenski'nin demokratik meşruiyetini sorgulamak, inkar etmek tehlikeli ve yanlıştır dedi. Macron'dan, Finlandiya'dan, Danimarka'dan daha birçok ülkeden Zelenski'ye destek var. Ama yetecek mi? Evet. Artık bunu sorguluyoruz. Ya da Avrupa Trump'ı ikna edecek mi? Şimdi bir ikna turu başlıyor. Gelecek hafta Macron ve Stormer, İngiltere ve Fransa liderleri birlikte Washington'a gidecekler. Trump'la konuşacaklar. Hem Avrupa'nın bu olası barış sürecinde üstlenebileceği rolü ya da önerilerini Trump'a sunacaklar. Hem de gel yeniden müttefiklik çizgisinde el ele gidelim. Yani bu kadar görüş farklılığı, söylem farklılığı olmasın mesajını verecekler ama Trump'ın ne istediğini bilmiyoruz. Bu noktada İngiltere'nin eski başbakanının bir teorisi var. Boris Johnson'dan bahsediyorum. Ki Boris Johnson'ı biz nasıl biliyoruz? Rusya'nın da söylemiyle İstanbul Mutabakatı'nı, yani Rusya ile Ukrayna'nın barışa en yaklaştığı o mutabakatı iptal ettiren kişi. Yani Ukrayna'yı müzakere masasından çeken ve savaşı uzatan kişi. En azından Putin böyle lanse ediyor. O dedi ki Avrupa ülkeleri Trump'a yardım etmeli. Savaşı bitirmek istiyor Trump ve aslında bütün bu söylemleri, hani Ukrayna'yı suçlaması vesaire, bu bir taktik. Trump'ın asıl amacı Avrupa'yı şoke etmek ve harekete geçirmek. Yani Avrupa artık yerinde saymamalı diyor. Ve ölen kimler oluyor? Ukrayna vatandaşları, Ruslar, işte cephedeki gencecik askerler. Ama gerçekten artık bir şey yapılmalı. Trump çok hızlı, çok sert ve bütün dengeleri alaşağı eden açıklamalarıyla gerçekten de belki de Avrupa'ya bir uyanma çağrısı yapıyor.